Anne sevgisinde sadece parçalanmış hatıra. Evet, odanın, evin yeni bir parçası açıldı. Şu anda sadece bu görevimiz var. Bir de şu hazine görevi var. Bu zaten şehrin belirli yerlerine yerleştirilmiş ipuçlarıyla alakalı. Bunu çözmek biraz zor. Neyin nerede olduğunu bilmiyoruz. Anne sevgisi vakasına gidiyoruz. Buradan çıkıp önce bir tane gazete satın alıp neler olduğunu bir okuyup. Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Ya ben bir önceki yayının sonunda şey diyordum. Kadını ya da bekçiyi, kahyayı tutuklasak ne olur falan diye çok merak ediyorum demiştim ama şu an onu yapmayacağız. Hakikat neyse odur diyeceğim. Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Tamamen özgür olduğum söylenemez diyeceğim. I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Evet. Çelişkili şeyler mi söyledik acaba? Neyse. Çok da önemli değil. Devam edelim. Sen ne diyorsun? Would you like to report a crime? Suç muç yok. Buradan çıkıyoruz. Hemen bir tane gazete alıp dünkü vakayı bir okumamız lazım. Buradan çıkar çıkmaz unutmayacağım demiştim. Bir saniye şu bir yüklensin. Harita şu an yükleniyor. Tamam. Unutmayacağım demiştim. Buradan gidip dümdüz gittiğimde gazeteci çocuğa çıkacaktık değil mi? Gazeteci adama şu karşıda. Ekstra ekstra. Extra, extra! The hive gets stung! A substantial police sting targeting the hideouts of the Hive Crime Syndicate. Read all about it! Arı kovanıyla alakalı diyor. Interested in some Cordona news? Bir önce iki tane. Demek bir haberi okumasak bile o birikiyor burada. Kaçırmıyorsun. Kovana arı soktu. Arı kovanı vakasını bir de yakışıklı cinayeti. Tamam. Check the front page. You won't regret it. Tamam bu güzel. Acaba kaçırdığım gazete var mı diye düşünüyordum çünkü. Sonuçlar. Kovana arı soktu. Madenci çıkmazındaki ve Silverton'daki vatandaşlar dün gece silah seslerine ve çığlıklara uyandı. Bu seslerin kaynağı polisin kovan suç örgütünün sığınaklarına yaptığı baskındı. Eşi benzeri görülmemiş bu operasyon neredeyse 6 aydır Emniyet Müdürü Donovan'ın liderliğinde planlanıyordu ve 13 kişi tutuklandı.
Kordona polisi grubun depolarına baskın düzenlerken kovan liderleri yün kasalarının içine saklanmış silahlarla dolu kaçakçılık gemileriyle kaçmaya çalıştı. Kaçış planını polis öğrendikten sonra Kordona kıyılarını terk eden gemi kısa sürede askeri bir devriye tarafından durduruldu. Gizemli bir lider tarafından birden fazla yerel çetenin birleştirilmesiyle kurulan ve bir zamanlar güçlü bir örgüt olan kovan son zamanlarda gerilemekteymiş gibi görünüyor. Dedikodulara göre liderlerinin ölümü ve iç çekişmeler buna yol açmış. Tamam, bu öncekiydi. Son vakamızda yakışıklı cinayeti. Polis dün Manchios malikanesini bastı ve ahlaksız bir suare ile Kordona'nın en sevilen güzellerinden biri Fabio'nun bedenini buldu. Mide bulandırıcı ama genç yakışıklı, kanıyla çizilmiş çeşitli yazıtların bulunduğu bir bodrum sunağında bulundu. Galaya katılan birçok kişi tutuklandı. Yapılan ek soruşturmalar sonucunda polis, katilin gerçeği saklamak için bu tuhaflıkları yaptığına karar verdi. Konu hakkında bilgisi olan bir kaynak bize ev sahibi Bay Kurt Manchios'un Fabio onun ahlaksız teklifini reddettikten sonra öldürdüğünü söyledi. Böyle bir suçun cezası asılarak idamdır. Evet. Eve gidiyoruz. Üstümüzü başımızı değiştirelim şurada. Kendimiz gibi olalım. Şapkayı çıkaralım. Evde bakalım neyi açmışız. Ana hikayemize devam edeceğiz demek ki bugün. Ekstra bir şey olmazsa. Şuradan mı bahsediyor acaba ya? Arkaya açılan bir kapı. Bir girelim bakalım. Arkada büyük bir bahçe varmış ya. Giriş katında iki pencere arasında bulunan bir kapı. Sen ne düşünüyorsun? Home sweet home, Sherry. Tamam. Burada herhalde. Sherry, please listen to me. Ne oldu orada? Sherry, John, I always listen to you. you don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Annesinin öldüğü bahçe mi oluyor orası? Bunu bitirmem gerekiyor yani. Bunu bitirmem gerekiyor. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Vay be. Bakalım neler olacak. Malikanedeki anılar. Hemen bakalım. Çocukluğumu Stonewood malikanesinde geçirdim ve burada geçirdiğim zamanla ilgili bir şeyler hatırlamaya başladım. Bunu biliyoruz. Güncellenen bir yazı en altta. Bahçenin kapısı sonunda açıldı ve tüm sorularımın cevabı beni bekliyor. Evet. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you Hakikaten bayağı forgot bir. it for your own good. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish.
Meropia. Oyun gerçekten çok iyi ya arkadaşlar. Müziklerinden tutun vakalara. Burada koşmak yasak mesela şu an. Ağır ağır bir şeyleri incelememiz gerekiyor. Kıyafetini değiştirmiş bu. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Vay be, şeye de kıyısı varmış. Arkaya. Önce buraya bakalım. Bak, piyano çalan annesi mi? Hatırlayamadığımız bir anı var orada. Bu ne? Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Burası orası değil ya. Ufacık bir göl burası. Buranın arkası. Bir yere bağlantısı yok. Burası da olamaz. Gitti. Birkaç adım ötede başka bir hatıra canlanmış olabilir. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Oha, ben oynuyormuşum. Bir şey olacak zannediyordum. Burası neresi? İlerle bakayım. O anı. Mycroft'un üzerine tepsinin düştüğü, kıyafetlerin kirlendiği ve bizim tepsiyi sakladığımız an. Come here, Sherry. Hurry. Ne yapalım? Olayı mı izleyelim, seni mi izleyeyim bilmiyorum ki. İçeri girsem mi acaba bu anın içine? Dur bakayım. These must help calm her down. Allah Allah. What are you thinking about? Is everything all right? What are you thinking about? Is everything all right? Yeni ipucu. Çay ve yatıştırıcılar. Annem öldüğü gün çayıyla birlikte bir doz yatıştırıcı almıştı. O zaman John ile annem öldüğü günün sabahı ona çay götürmüştük. Birleştirelim. Yan etkilerin tehlikesi. Doktor Richter sıra dışı ilaçlarla ve tedavilerle annem üstünde deney yaptı. Her dozun yan etki tehlikesi vardı. Artan tolerans. Annem sık sık yatıştırıcı kullanırdı. Vücudu yeterli toleransı geliştirmiş olmalı. Yatıştırıcı ona tehlike yaratmazdı. Öldüğü gün vermişiz. Her dozun yan etki tehlikesi vardı diye bırakacağım şimdi. Bir de boğuldu olayı var. Annemin boğazındaki kesik trakeotomi teşebbüsüydü. Boğuluyorsa bunu yapmanın bir anlamı yok. Evet, bu bize bir seçenek, bize alerjik reaksiyonu doğurdu.
Annem ilacı sebebiyle beklenmedik bir alerjik reaksiyon yaşadı ve boğuldu. Burada yan etki tehlike yaratmazdı deyip boğuldu dememizde yeni bir ipucunu, annem boğuldu, birisi annemi boğdu, kazara veya bilerek. Bir dursun bakalım. Daha ipuçlarını bulmamız lazım. Yalnız şu an yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Buraya bir bakalım. What are you thinking about? Is everything all right? Aa, orada. Don't go, Mother, wait. Çok acayip. Ne bırakmış? I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Aha, bir şey daha. Bu da şey anı. Merdiven dayamıştık falan anı. Nereye gideceğiz buradan? Bir şey almamız gerekiyor. Mumu mu? Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Bak, evden kovulmadan kadın Sherry, ölmüş. say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. Nerede? Sherry, say something. Sherry, Can you hear me? You're scaring me. Orada, kapının dibinde. I'm waiting for you. Sherlock, I'm here. Come closer. Coming, Mother. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Hayda. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Çiçekleri bu değil mi? Devam. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty.
Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Buralar çok etkileyici ya. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. Please stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry. Give me my stuff, I can't tell you. Olaya bakın ya. Annem boğuldu. O an mı ölmüş acaba kadın? Biri Sherlock'u kurtarmak isterken mesela doktor annesini boğmuş olabilir mi orada? Ya da annesi Sherlock'u boğarken kendi de suyun içine düşüp, ne bileyim nasıl oldu bu da? Mycroft baksana, doktoru annesinin başında buluyor. Şimdi akıl hastalığı. Bahçedeki isteri. Annem öldüğü gün Stonewood malikanesinin bahçesinde bana saldırmıştı. Akıl hastalığı ve bahçedeki isteri. Bize annem beni öldürmeye çalıştı. Annem Stonewood malikanesindeki gölde beni boğmaya çalıştı. Seçeneğini açtı. İpucunu açtı. Mycroft Richard'ı yakaladı. Mycroft annem öldükten kısa süre sonra Otto Richard'ı onun cesedinin yanında buldu. Mycroft Richard'a karşı tanıklık etti. Mycroft Richard'ı suçladı. Mycroft Otto Richard'ı yakaladıktan sonra annemizin ölümü için onu suçladı. Bak, şüpheli psikiyatrist. Yan etkiler yan etkinin öldürme riski yok. Biri annemi boğdu. Şüpheli psikiyatrist, Mycroft'un onu suçlaması, annemizin boğulması, her şey sorumlu Otto Richard'a gitti. Annem Violet Otto tarafından boğuldu. Mycroft onu cinayetle suçladı ama Otto onu bilerek mi öldürdü, o kesin değil. Kasıtlı cinayet. Otto benim hayatımı kurtarmak ve annemin ızdırabını sona erdirmek için onu öldürdü. Mycroft beni korumak için gerçeği sakladı ve Otto'yu suçlamakta da haklıydı. Kazaydı. Otto beni kurtarmaya çalışırken annemi öldürdü. Boğulması bir kazaydı ve annemi kurtarmak için çaresizce trakeotomi denedi. Boğazını kesti. Nefes alması için. Mycroft beni korumak için gerçeği sakladı ve hatalı şekilde Otto'yu suçladı.
Bir de kazayla boğulduğuna dair ipuçlarını çıkaralım. Bak, yan etkiler ve boğulmadı. Burada John ile ben sorumluyuz. Annem sabah çayına kattığımız yatıştırıcıların sebep olduğu alerjik reaksiyon yüzünden öldü. Otto Richard, Violet'ı kurtarmaya çalıştı ama Mycroft, John ile ben sorumlu olmamıza rağmen doktoru annemin ölümüyle suçladı. Katil John. Annemi farkında olmadan öldürdüm. Ona yatıştırıcı verme fikri John'dan çıktı. Yani kendi zihnime güvenemem. Kendimi iyileştirmek için John'dan kurtulmalıyım. Mycroft beni korumak için gerçeği sakladı. Annemi ben öldürdüm. Annemin ölümünden ben sorumluyum. Ona alerjik reaksiyona sebep olarak onu öldüren ilacı ben verdim. Suç benim. Mycroft beni korumak için gerçeği sakladı. Bunlar değil arkadaşlar. Kadın zaten bu ilaçları kullanıyordu bir şekilde. Yani annemiz üzerinde ilaçları denemesi, Richard'ı zaten onu denek olarak görmesi baş şüpheli yapıyor ya da bir suç teşkil ediyor ama bence o esnada Sherlock'u kurtarmak isterken artık bilerek mi boğdu? Benim hayatımı kurtarmak ve annemin ızdırabını sona erdirmek için onu öldürdü. Otto beni kurtarmaya çalışırken annemi öldürdü. Boğulması bir kazaydı ve annemi kurtarmak için çaresizce trakeotomi denedi. Böyle bir şey olsa direkt boğardı. Kaza süsü vermek için mi onu denedi yani? Boğdu, öldürdü, sonra kaza süsü vermek için mi boğazını kesti? Hayır. Bence Otto'nun yaptığı da kazaydı arkadaşlar. Sherlock'u bir kere kurtarması bence asıl olay. Ama kurtarırken onun boğulması kasıtlı değildi bence. Ne düşünüyorsunuz? Bu vakada bize yardımcı olabilecek şunlara bir bakalım. Ya da bir dakika. Ortada konuşabileceğimiz kimse olmadığı için belki burada seçtiğimizde direkt olayı çözmüş olacağız. Mevcut vakadaki tüm ipuçları bulunmuş. Geri dönüyoruz. Çıkamıyoruz da buradan. Bir karar vermek zorundayız. Bu arada trakeotomi dediği şey boğulduğu için boğazını kesmek değilmiş. Boğuluyorsa bunu yapmanın hiçbir anlamı yok diyor zaten. Bir saniye. Trakeotomi ne demek? Tam öğrenmek istiyorum. Boğazında delik açmak fakat nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemidir. Trakeostomiymiş bu arada. Bence kazaydı ya arkadaşlar. Kasıtlı cinayet diyen de var, kazaydı diyen de var ama ben kazaydı diyorum. Basıyorum. Eminim. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock.
Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. Vay be. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Sen olmasan biz bir şey yapamayız ya. Her anda yanımızdaydın değil mi? Esprileriyle güldürdü, şaklabanlıklarıyla tebessüm ettirdi. Yardımcı oldu. Oyun bitti mi peki? Bir defteri kapatmak başarımı kazanıldı. Ana hikaye bitmiştir muhakkak ama şehirde kalmaya devam edeceğiz mi acaba yan görevler için? Violet Holmes. Gidiyoruz. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. Bu da doktorun kardeşi ha. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Vernon? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or
you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you, You're lying. to show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Doesn't matter. Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Bu biz miyiz? You really are beautiful. Bize de akıl hastası mı demek istedi yani? Annesi gibi. My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. Annem gibi I olmasından saved my brother. korkuyorum diyecek ha. He will never forgive me. I found it! I found it! I found it! And what is that? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rout? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods.
badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners, my attention Bu da wavers. John Watson mı şimdi? Ne? Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Sırf sinematik ya. Oyunun sonunda bize film izlettiler. Bitti valla arkadaşlar. Ben bu oyunu oynarken hiç sıkılmadım ya. Açık dünyada bir oraya gitmemiz, bir buraya gitmemiz. Kılık kıyafet değiştirip birileriyle konuşmamız. Bence çok güzel bir oyundu. Acaba bize kalan görevleri yapma fırsatı tanıyacak mı? Sanmıyorum ama. Keşke o son görevi de yapsaydık. Şehirdeki gizemleri bulsaydık. Kaç saat oynadık acaba ya? Buna birazdan bakalım Steam'de. Hiç beklemediğim kalitede çıktı yalnız. Bir önceki oynadığım Sherlock Holmes çok daha böyle. O da muhteşem olmasına rağmen şeydi yani. Daha kısıtlı yerlerde geçiyordu. Vakalara kendi atlıyordu. Ama bu böyle istediğimiz yere bizim gidebilmemiz, açık dünya yapmaları. 30 saat oynamışızdır herhalde. 25-30 saat yayında. Yani kitapları okuya düşüne falan. Ki bir de verdiğimiz kararların tersini versek ne olurdu acaba? Nasıl biterdi? Oyunun kaç tane bitişi var? Neyi ne yaparsan yap, sonu böyle bitecekti büyük ihtimalle. Bir bakalım. Bir oyunu daha bitirdik Kırmızı Kep'te. Bu detaylar, işlemeler falan da çok iyiydi. Sinematiklerde kamera açıları çok güzeldi. Evet, buradan da Güven Altun'a teşekkür edelim. Türkçe'ye çevirdiği için herhalde. Böyle bir oyunun Türkçe olarak çıkması da Türk oyun severler için çok büyük bir avantajdı. Normalde Türkçe'yi ama beklersin, ne zaman çıkacak, ne zaman edecek. Oyunları böyle çıkarsınlar. Biz satın alırız abi. Atilla Akıncı'yı gördüm burada. Mesela Cyberpunk direkt Türkçe çıktı. Erol Katırcı. Elif Knight diye biri var. Ümit Ülgen. Geçiyorum buraya artık. Ama buna daha şey gelecek. Sezon pes alırsanız yeni görevler filan gelecek. Geçtim. Daha fazla oyun. Buraya ne eklendi? Daha fazla oyun mu eklendi? Menüye bir şey daha geldi. Devam et. Son manuel save'den mi başlıyor acaba? Bak bu kötü olmuş şimdi. Buraya girdik. Menüye dönme de yok. İlla burayı bitireceksin yani. Sherlock. Sherlock. Kasıtlı dedim, bakalım ne olacak. Can you hear me? Come on. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. And you needed a way to cope. So You were a... Sherlock? What? Who? Why is he here? You kept me in the dark. I wanted to give you a chance at normalcy, at child. It was lies upon lies. Otto Richter... You deserved to live, Sherlock. In his, you were so fragile. You know, and perhaps, now that the... Good. You have your... Eyvallah Murat, teşekkürler. I was worried there. I didn't want to hurt. I am torn. But we made a good team, eh? I think I make up. So that... You've opened every door, Sherry. Burada daha farklı bir diyalog var mı? Bilerek öldürdüğü filan. Goodbye. Belki bu konuşmada olabilir.
Abin annemi öldürdü falan. Sen de benim azılı düşmanımsın. Seni öldürüp şu abideye bir tane bıçak saplasak kan davası diye. Why you... Ha! There was no love. Otto was merely the gravity. Why? To help. To show. More lies. To see. You're my I remember. It is. Oh. When. Now, please excuse. Belki bugüne kadar You really Vogel'la olan are. diyaloglarımıza farklı seçenekler, farklı şekilde cevap verseydik bu bize çizdiği resim de farklı olabilirdi. After everything, Cordona felt hollow, cloying. I returned to London and joined Mycroft in his work for the Crown, but Bak. soon that too soured. He cannot abide me being right, or perhaps I cannot abide him being wrong. I left after 2 months. I enrolled at Cambridge University, though it proved similarly unsatisfying. The lectures were of limited interest. I am more obsessed with my work in a hospital laboratory, pursuing medical research and devising novel testing methods. At least there, I can be confident in the truth. I think about you in the evenings. I helped a woman with a trivial matter, and now others arrive at my door for assistance with their mysteries. We could have spent years on the case together, just like Cordona. But I didn't listen to you, John. And now you're gone. I found it! I found it! I found it! And Burası çok güzel ya. Bak açılar, sinematik görüntüler gerçekten sanatçının elinden çıkmış gibi yani. How are you? how on earth did you? Never mind. Why, it is the most practical. I smoke. That's what. Well, I object to. I have another. Do you include violin? Oh, Şimdi buraya geçme seçeneği vardı. Geçelim.